hangi köşesindeyiz? Şimdi daha önce çektiğimiz şeyler o köşedeydi. Şimdi onun karşı köşesindeyiz. Çünkü bu böyle dediğim gibi daha önce de söylemiştim galiba. Benim Tayland'da evim vardı. Onun için de gene böyle oturuyorum bak. Tayland'da evlerde koltuklar aşağı yukarı bu şeyde kuruluyor ve geniş oluyor ki böyle komşuculuğa gelmişiz yahut da çok resmi bir yere gelmişiz gibi oturulmuyor. Böyle oturuluyor ve en ciddi konularda böyle konuşulabiliyor. Şimdi öbür köşesindeyiz. Koltuğumuzun, bir koltuğumuz var zaten yani 10 tane koltuğumuz yok. Onun için koltuğumuzun bir köşesinden başlıyoruz, öbür köşesinde bitiriyoruz durumu. Takipçilerinizden soru istemiştiniz. Bugün takipçilerinizden gelen sorularla devam edeceğiz. Ne güzel. Nuray Hanım sormuş. Küllerimden nasıl doğabilirim demiş. Küllerinizden azimle, kararlılıkla ve kendinize inanarak doğabilirsiniz. Benim şeyim bu. Yani azmettikten sonra kendine güvendikten, kendine güven çok önemli. Çok çok önemli. Yani ben yapabilirim. Çok önemli. Niye yapamıyorsunuz? Bu şekilde düşünerek ve oradan hareket ederek, Tina susar mısın lütfen? Anne konuşuyor, gel buraya. Gel buraya diye düşünüyorum. Tina, gel buraya çabuk. Çabuk buraya. Çabuk, 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 çabuk. Gel, gel buraya. Seni arıyoruz kaç zamandır. Gel, gel. Al, maman da burada, suyun da burada. Her şey burada. Bu senin tepsin bir tanem. Senin ve benim tepsimiz. Ne? Mama mı getirdin bana? Oradan mı yiyeceksin? Getir onları buraya, buradan yiyelim. Gel. Ha mamacığını. Ha mamacığını pit pit. Hayat mottonuz olan bir söz paylaşır mısınız? Çok önemli benim için söz değil, yapılması lazım gelen bir şey ve onu söz olarak da kullanıyorum. Çünkü ben çocuğuma ilk öğrettiğim şeylerden biri bu. Kendine yapılmasından hoşlanmadığın hiçbir şeyi bir başkasına yapma. Ne kadar önemli biliyor musun bu? Çünkü insanlar başkalarına bazı davranışlarda bulunabiliyor. Ben bile yapabiliyor olabilirim bilmeden. Ama bunun bilincine varmak. Çünkü o kadar önemli ki bir başkasının sana yapacağından hoşlanmayacağın hiçbir şeyi başkasına yapmamak. Benim hayat mottom bu. Ve yapmıyorum. Hadi bit. İstemiyorsun. Peki. Gittiğiniz bu ruhsal yolculuğunuzda okuduğunuz, etkilendiğiniz kitaplar var mıydı Semiramis Hanım? Çok vardı ama benim esas hocam Hintli bir filozoftu ve o benim çok sıkıntılı zamanlarımda hayatıma girdi. Krishnamurti. Diyebilirim ki ben hayatı onunla beraber yürüdüm. Çok uzun zaman. Yani çok uzun zaman. Ve onun düşünce tarzı, hayata bakışı benim için çok önemli oldu. Çünkü çok uydu bana. Tabii vardı başkaları da ama en önemlisi Krishnamurti'ydi. Ablanızla sık görüşüyor musunuz? Her gün konuşuyoruz. Her sabah muhakkak Tina buraya. Her sabah konuşuruz sabah yani öğlene doğru. Birbirimizi görürüz. Şimdi FaceTime'da var harika oldu böyle karşılıklı oturur gibi görüşürüz. Ama onun işleri dolayısıyla, benim işlerim dolayısıyla bazen arka arkaya görüştüğümüz zamanlar olur. Bazen de bir hafta 10 gün ara verdiğimiz olur. Ama görüşürüz tabii çok sık. Buna sık deniyorsa sık görüşüyoruz tabii ki. Bir gün belki anlatırım dediğiniz bir deprem anınız vardı Ajda Hanım'la birlikte. Onu anlatmak ister misiniz? Çok şey geldi.
Çok. Ben o zaman Hong Kong'da oturuyorum. Ne enteresan. Ayrıca hiç Hong Kong'a gelmedi beni ziyarete o sırada. Ben de bir 5 sene oturdum orada. Gelemedi yani. Çalışıyordu. Bir türlü fırsatı olmadı. Neyse dedik ki şeyde buluşalım. Los Angeles'ta buluşalım. Beraber Los Angeles'a gittik. Bir arkadaşımızın evinde kalıyoruz. Benim orada çok sevdiğim dostlarım var. Bir tanesi çok güzel bir landmark bir apartmanda oturuyor. Öyle şimdiki gibi 40 kat falan değil ama çok şık, çok hoş bir apartman. Gittik biz, neyse bir akşam yatıyoruz. Ajda ile ben de aynı odadayız. Beraber uyuyoruz. Birdenbire o meşhur en büyük depremdi o. Los Angeles'ta olan. Ondan sonra bir daha olmadı. Şu aralık olmadı. Allah da göstermesin. Neyse kıyamet kopuyor. Nasıl sallanıyoruz? Neyse sallanma bir an durdu. Herkes birbirine çarpıyor, o arkadaşımız Ajda ve ben. Hani ne yapacağını bilememe var ya, onu o kadar iyi anlıyorum ki çok korkulu bir şey. Evde de koca bir köpek var. Arkadaşımın abisi ona bırakmış çiftlikten. O seyahatteymiş. Büyük bir köpek ama yani korku verici bir köpek ama lokum. Yani al koynunda yatır, öyle bir lokum. Neyse kalktık, yürüyün gidiyoruz dedim durunca. Nereye gidiyoruz? Bunların ikisi. Biz bunu bırakamayız. Bunu nasıl bırakırız burada? Nereden gidiyoruz filan demeye kalmadı. Ben köpeğin leash'ini aldım. Taktım köpeği. Şekerim, benim takmamla köpek bizden evvel uçmasın mı merdivenlere? Köpek gidiyor önden gibi, görsen film gibi. Biz arkasından uçurtma gibi üçümüz. Neyse çıktık. Allah'a bin şükür bir şey olmadı ama sonra tekrar çok sallandı. Arka arkaya ciddi sallandı. İyi ki çıkmışız. Benimkiler dur bir dakika onu nasıl bırakacağız? Kucağa alınacak gibi bir şey değildi çünkü çok büyüktü. Fakat o askısını, tasmasını takmamla o ne enteresan, bak o da insan gibi. Takmamla tasmasını kendini doğru merdivene attı. Asansöre değil, merdivene. Uçarak iniyoruz üçümüz. Öyle bir anımız vardır. O da hep aklımıza geldikçe o çocuğun bizi uçurtma yapmasına çok güleriz. Hayattaki en büyük motivasyon kaynağınız nedir? Hayattaki en büyük motivasyon kaynağım, güzel bir sual. Yaptığım her şeye tutkuyla yapmam. Severek yapmam. Çok önemli. Zannediyorum o. Semramis Hanım, sevmediğiniz bir şey yapmak zorunda kaldınız mı bugüne kadar? Yapmaktan hoşlanmadığım birçok şeyi yapmışımdır zaman zaman mecbur olduğum için. Mesela kalabalıklara girmek benim en sevmediğim şeylerden biri. Çok böyle o davetten o davete gitmek, her gün böyle hazırlanıp tanımadığım insanlarla konuşmaya çalışmak. Çünkü biliyorsun ki neticede bir daha hiç görmeyeceğin insanlar olabiliyor. Benim hiç hoşlandığım şeyler değil. Onun için şey gibi geliyor bana öyle şeyler. Zamanı boşa harcamak gibi geliyor. Ben çoğu zaman işte yapmak istemediğim şeylerden biri. Eşimin işi icabı, şu bu, öyle yerlerde çok sık olmak durumundaydım. Ve o durumlarda hem güler yüzlü olacaksın, hem enteresan olacaksın, hem onların istedikleri değil de enterese olacakları mevzulardan konuşacaksın. Bunu bir kere yaparsın, 10 defa da yaparsın ama çok samimiyetsiz gelen bir şey bana bu. Yani daha doğrusu samimiyetin içinde olmadığı bir eylem olduğu için beni çok sıkmıştır ama mecburi yapmak lazımsa yapmışımdır. Günler olmuştur, ben hatırlarım. Böyle tebessüm edersin ya, o böyle maske olarak kalır yüzünde. Akşam eve dönersin, o maske hala yüzünde. Ay deyip böyle soyunup dökülüp evinde olmanın keyfi. Benim için ev çok önemli. Onun için çok önemli. Bir yerden, bir şeyden kaçtığın zaman
Kaçmadığım zaman da, evime geldiğim zaman benim için en huzurlu an. Sonra mesela o davetlerin bir kısmı iş daveti olabiliyor, bir kısmı sosyal oluyor. İş olan işte biraz evvel söylediğim gibi onlara güler yüzü, onların enteresi olduğu işle ilgili konuşmalar yapacaksın. Sonra bir de sosyal kısmı var. Sosyal kısım daha da acıklı. Çünkü bir kısım insan sadece sosyal olmak için bu toplantıları yapıyorlar. Yani sen ne yaptın, ne içtin, niye yedin, önümüzdeki seyahati nereye yapıyorsun bilmem ne gibi. O kadar kendilerine dalmışlar ki mesela nasılsın şekerim, iyi misin diyor mesela biri sana. Vallahi geçen gün çok ciddi bir hastalık teşhisi kondu bana. Ah ne güzel, dinlemiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Dinlemiyor. Diyebiliyor insanlar birbirlerine. Farkında değil. Yahut da bugün çok fena bir şey geldi başıma biliyor musun falan. Ah bugün evet hava çok fenaydı deyip yürüyebiliyor insanlar. İşte bu da beni çok rahatsız ediyor. Onun için sosyalliği yani o tür böyle tamamen suyun üstünde sosyallik bana hiçbir zaman enteresan gelmemiştir. Ben onlara şunu diyorum, var böyle insanlar ve bunlar sivrisinekler, su sivrisinekleri vardır bilir misin? Su sivrisinekleri hep suyun üstünde durur, hiç dalamazlar. Onlara ben biraz su sivrisineğine benzetiyorum, dalışı olmayan sinekler. Yani aşağıda ne var bilemezler. Öyle bir hayat yaşayıp gidiyor insanlar, bazı insanlar, hepsi değil tabii. Çok öyle. Ben öyle görüyorum. Semramis Hanım, az önce zamanın öneminden bahsetmiştiniz. Ah bugünkü aklım olsa dediğiniz zamanlar oluyor mu hiç? Hayır, bak ben ahçı vahçı bir tip değilim, hep söylüyorum. Ah benim için, vah benim için yok. Çünkü geçmiş zaman geçmiştir, geçmesi lazım geldiği için ve geçmesi lazım geldiği gibi geçmiştir. Ama zaman tabii ki çok önemli. O zaman mesela vaktimi harcadığım şeyleri bir kısmını bugün bilinçli olarak yapmıyorum. Tabii ama hayatta insanın bazı devirleri oluyor ki bilinçli olsan da bazı şeyleri yaşaman lazım geliyor. Yani olabiliyor böyle şeyler. Ama hayır, ah ne zaman şu zamana döneyim diye hiçbir zaman öyle bir isteğim olmadı. Bugün çok güzel bir gün, yarını da çok düşünmüyorum. Yarın da yarın olacak inşallah. Zaman her şeyin ilacı mı? Her şeyin ilacı mı? Hayır. Zaman kabullenmeniz için önemli bir faktör. Bazı şeyleri kabul etmeniz için önemli bir faktör. İlaç değil, hayır. Semramis Hanım, sizin en tarz bulduğunuz sanatçılar kimler? Müzik dünyasında derseniz çok var. Beyoncé mesela çok, J.Lo çok akıllı, güzel şeyler yapıyor. Beyoncé'yi de ikisini de çok yakından gördüm ve münasebetim oldu. Enteresan çocuklar. Hiç ne güzel, ne enteresan bir şey. Şu dışarıdan görünmek ve esas çok çok önemli. Bak gene aynı yere geliyoruz. Dışarıdan bu insanlar müthiş. Sadece biz sahnedeki yüzlerini görüyoruz ve resimlerdeki yüzlerini görüyoruz. Mesela bir seferinde Beyoncé ile aynı ortamdaydık ve plajda. Çoluk, çocuk filan o biçim yani. Eşiyle beraber. Çok tabii, çok rahat, sıfır makyaj, de ciddi, yani böyle kilolu filan ve hiç umurunda olmayan filan bir kızcağız. Bana çok hoşuma da gitti yani oraya bakmak. İlk önce diyorsun, ne kadar hiç benzemiyor kendine filan diyorsun. Otomatik insan reaksiyonu. Ama sonra diyorsun ki ne güzel,
kendinle barışık, burada bu kadar insanın önünde, plajda. Yani gideyim de ben evimdeki havuzda gireyim, beni kimse görmesin. Mayom da iyi değil, kendim de çok şişmanım filan diye bir durum yok. Çoluk, çocuklar bizim torunlar onlarla ahbaplık ediyorlar. Ah hay may böyle. Ne kadar güzel değil mi? Bunu ve kimse öyle bir rahatsızlık vermiyor. Kimse ille senden resim çektireyim demiyor. Herkes kendi hayatını yaşıyor. O da seninle beraber orada hayatını yaşıyor. Evet, onun tarzını beğeniyorum. Ben onun müziğini de beğeniyorum. Ceylan'ın da müziğini beğeniyorum. Beğeniyorum çocuklar, kızlar, güzel kızlar. Peki en tarz bulduğunuz Türk oyuncu ve sanatçılar kimler? O gözle bakmadım ama şimdi gençlerimiz çok güzel giyiniyorlar. Bence şimdi şu benim için çok tarz dersem burada çok zor olur ve güzel olmaz. Çünkü gençlerimiz çok güzel giyiniyorlar artık. Yani hakikaten çok hoş genç kızlarımız var, çok hoş genç erkek sanatçılar var. Çok hoşlar. Yani hiç ayıramam. 18 yaşındaki bir gence verebileceğiniz en önemli hayat tavsiyesi ne olurdu? Hayalin neyse onu takip et, azimli ol ve çalışkan ol. Azim ve çalışmak. Onun önünde hiçbir şey duramaz. Ve gençlere vereceğim en önemli tavsiye o. Şimdi gençken çünkü insanın enerjisi bambaşka. Hem çocuklara hem kızlara vereceğim en önemli şey kendi ayaklarının üzerinde durmak için sevdiğin şeyin peşinden koş ve azimli ol. Peki Semramis Hanım, bir diğer soru. Gerçekten affetmek mümkün mü ya da kırgın hissetmemek? Bence mümkün. Çünkü yani affetmek bizim çok önemli bir duygumuz. Herkes yanlış yapabilir, hepimiz yanlış yapabiliriz. Bize yapılmış bir yanlışı affetmiyorum ben, ömür boyu affetmeyeceğim. Çok ağır bir şey. Affetmedikçe onu serbest bırakamazsın. Onun senin hayatından gitmesi için muhakkak affetmen lazım. Ben affetmeye çok razıyım, çok. Çünkü affetmezsen eğer o senin hayatında bir ağırlık olarak sırtında dolaşır diye düşünenlerdenim. Affetmek önemli, affedebilmek önemli. Bunun için de ciddi düşünüp affetmeyi kabul etmek lazım. Kendine güven tekrar nasıl kazanılır? Yanlışları farkında olup oradan çıkartacağın derslerden tekrar güvenebilirsin kendine. Eğer yanlışları farkında olursan. Çoğu insan kendi yanlışını farkında olmuyor, biliyor musun? O enteresan bir şey. Mesela diyorsun ki yanlış yaptın. Yo, ben yanlış yapmadım diyor. İnsanlar kendi yanlışlarının farkında olmuyorlar bazen. Eğer olup da onlardan dersini alırsan tekrar baştan güvenerek yola çıkabilirsin. Sinirlendiğiniz zamanlarda kendinizi nasıl sakinleştirirsiniz? Derin derin nefes alıyorum. Derin nefes alırım bir kere. Bir karşımda bir kişi beni sinirlendirecek bir şey söylerse hiçbir zaman pat diye cevap vermem. Ben zaten sevmem kavga gürültü, hiç. Önce derin bir nefes alırım. Sonra düşünürüm. Sonra söyleyeceğim sözleri seçerim. Çünkü insanlar sinirlendikleri zaman normal zamanda kullanmayacağı sözleri kullanabiliyorlar birbirlerine. Bu çok can acıtıcı bir şey. Onu yapmamaya çalışırım. Yani epey uzun sürer benim cevap vermem. Böylelikle de ortalık zaten kendiliğinden sakinlemiş olur. Zihninizi nasıl bu kadar genç muhafaza ettiniz? Her şeyle zannediyorum bu bir merak, biliyor musun? Ben meraklı bir insanım. Öğrenmekten çok zevk alan bir insanım. Herkes için, herkes bunu yapabilir. Ben değişik, çok özel bir insan değilim böyle olabilmek için. Ama
Meraklı olmak çok önemli bir faktör hayatta. Ölünceye kadar da insanın öğreneceği bitmiyor aslında. Çok öğrenecek şey var. Fakat bugün çok şanslıyız. Teknoloji bize birçok şeyi çok daha çabuk öğrenme imkanını sundu. Zihin oyunları oynarım mesela. Bunu böyle ders gibi değil ama eğlenceye çevirerek daima meşgul ederim kendim. Öyle yani benimki böyle, herkesinki herhalde başka. Türkiye'de yaşamasaydınız hangi ülkede yaşamayı tercih ederdiniz? Türkiye'de yaşamasaydım hiçbir ülkede yaşamak istemezdim. Çünkü Türkiye'de bizim ülkemiz kadar güzel, zenginliklerle dolu, kültür zenginliği, fiziki zenginlik, 4 mevsim. Benim için Türkiye'den daha güzel yaşanacak bir yer yok. Benim memleketim olduğu için söylemiyorum. Ben her ülkeye gitmiş bir insan değilim ama gittiğim ülkelerden yola çıkarak başka hiçbir yerde yaşamayı tercih etmezdim. Hiç. 36 yaşında yaşlanmış hissediyorum. Böyle bir hisle nasıl başa çıkabilirim? Çünkü sen delisin. 36 yaşında insan yaşlanmış hisseder mi? Daha yolun başındasın. Hiç öyle düşünme. Hayat bir kere güzel güzel önündeki uzun bir hayatı hayal et ve onu en iyi şekilde yaşamayı hayal et ve sakın böyle bir hisse kapılmayın derim. Eskiden biz Ajda'yla hayal kurardık çocukken. Derdik ki 40 yaşına gelince kendimize bir çiftlik alalım. Bak bu küçücüğüz. Kendimize bir çiftlik alalım. İçine bütün hayvanları dolduralım. Kediler, köpekler, kuzular, tavuklar, her şeyi dolduralım ve şehrin dışına çıkıp öyle yaşayalım derdik. Bak ne oldu bugün. Yani bu çocukluk hayali tabii ama her zaman da hayal ettiğin şeyi yapabilmen mümkün olmuyor hayatta. Ama olsun, başka şey geliyor onun yerine, başka hayaller dolduruyor oraları. O şekilde devam ettik. Yani bazı şeyleri de kafadan biliyorum demek, ben böyle yapacağım, ben öyle yapacağım. Tabii sen kararlarını ver ama bazen de hayat seni başka yollara götürebiliyor. Onları da sevgiyle kabul et. Ajda Hanım'ın ilk sahneye çıktığı yılları hatırlıyor musunuz? Yanında mıydınız o dönemler? Hatırlamaz olur muyum? Onun şaperonuydum ben. Babam çok ciddi, ben ciddi bir çocuktum çünkü. O da kadar böyle yaramaz ve deli doluysa ben de bir o kadar ağır ve ciddi bir çocuktum. Onun için beni şaperon olarak yanına verirlerdi. Ben onun her anını ilk site sinemasında filmden önce böyle o zaman şarkı söyleyen gençler çıkardı orada. Çatıda İlham Gencerli. Ben bir köşede oturur onu seyrederim ve ona şey yapardım. Ne diyeyim sana? Korumacılık. Peki yıllar sonra Ajda Hanım sahnede gördüğünüzde, izlediğinizde ne hissediyorsunuz? Bak bu çok komik bu sual söyleyeyim sana. Çünkü bana bunu Ajda'nın konserine gittiğim zaman böyle ellerinde koca mikrofonlarla çocuklar geliyorlar. Canlarım benim çok şekerler ama heyecanlı mısınız? Ben böyle şey gibi ışık görmüş tavşan gibi ne diyeceğimi bilemiyorum. Tabii heyecanlanıyorum. Hala çok heyecanlanıyorum. Her konserinde zannediyorum o şeyden kendi heyecanından ve o yukarı çıkma enerjisinden o benim kadar yorulmuyor. Çünkü ben onu seyrederken ay demekten ertesi günü bütün vücudum ağrıyor. Hiç meditasyon yaptınız mı? Evet, çok yaptım. Bu sıkıntılı devrimde tabii ki meditasyon yapmayı önerdiler.
Ve o sırada ben spiritual bir doktora gidiyordum. Gitmem önerildi. Gittim. Bana meditasyon öğretildi. Ve meditasyon yapmaya başladım. Çok güzel gidiyor. Alınca başımı gidiyorum. Yani ciddi. Sonra çok fazla derine gitmiş olacağım ki ciddi tecrübeler yaşamaya başladım. Yani kendimi vücudumun dışında görmeye başladım ve kendimi takip etmeye başladım. Ve sonra tekrardan kendi vücuduma girmem beni müthiş bir fiziki sarsıntı ve korkuyla oldu. Ve ben ne olduğunu anlamadım. Niye böyle bir şey yaşıyorum anlamadım. Ve hemen doktorumu aradım. Dedim ne oluyorum? Bir şey oluyor ben meditasyon yaparken böyle. Yani ben kendimi orada görüyorum ama ben orada değilim. Dedi ki hemen bırak meditasyonu. Çünkü şu anda çok sıkıntılı olduğun için fazla derine gidiyorsun. Ve olur da meditasyon yapmadan da çünkü böyle şeyler yaşanabiliyormuş. Ki ben onu da yaşadım. Lütfen dedi korkma. Çünkü korku hayatının sonuna götürür seni. Çok korkutucu bir şeydi. Sonra bir daha meditasyon yapmadım. Bir iki defa denedim derken yani yapıyorum. Çok hafif böyle sakin durmak için yapıyorum. Meditasyon yapmıyorum yani. Semramis Hanım, bugüne kadar aldığınız en zor karar neydi? Aldığım en son karar sizlerle beraber olmaktı. En son ve en önemli karar. En zor karar. Zor karar. En zor karar. Ben hiçbir kararı verirken çok zorlanmadım. Çünkü düşünüp onun doğru olduğuna karar verir, ondan sonra karar veririm ne yapacaksam. Ben böyle bir tipim. Peki sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor? Beni geleceğe dair kendim endişelenmiyorum. Çünkü tabiatın kanunu neyse onu yaşayacağız hepimiz gibi, herkes gibi onu yaşayacağıma inanıyorum. Ve onu da inşallah huzurla kabul ederim. Benim şu anda endişem dünya için ve tabii ki memleketim için. Çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor dünya ve benim memleketim. Bunlar endişelendiriyor. Çünkü kendim için değil, gene kendim için değil ama gençler için, çocuklar için, çocuklarımız için bunlar endişelendiriyor beni. Ve burada şunu farkında olmamız lazım ki herkes bu dünyada geçici ama güzel bir dünya bırakmak istiyorsak çocuklarımıza çok dikkatli olmalıyız her bakımda. Tabiata, hayvanlara, yaşayan bütün varlıklara. Ve biz onları kabul edip onların yerlerine saygı göstermezsek bu dünya hiçbir zaman güzel bir dünya bırakmamış oluruz. Komik bir soru sorayım. Kaç yaşında olduğunuzu bilmeseydiniz, kaç yaşında olduğunuzu düşünürdünüz? Kaç yaşında olduğumu bilmeseydim ben herhalde 14-15'lerde takılı kalırdım. Yok şöyle, siz kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorsunuz. Kendinizi gördüğünüzde kaç yaşında olduğunuzu düşünürdünüz? O bakım öyle, o manada söylüyorsun. Bilmem, o baktığın bakışına bağlı. Yani nasıl hissederim başka, nasıl görünürüm? Görüntüye ben karar veremem. Çünkü ben öyle görmüyorum, ben kendi yaşımı görüyorum kendimde. Yani ben kendimi daha genç görmüyorum. Ama his diye sorarsan kendimi çok daha genç hissediyorum, o muhakkak. Peki günlük hayatlarımızı yaşıyoruz hepimiz, koşturuyoruz da.
Ama sakın ha şunu gözden kaçırmayın dediğiniz bir tüyo olsaydı bu ne olurdu? Zamanınızı güzel kullanın derdim. Her anın bir özelliği var ve çok değerli. Bunu derdim. Zamanınızı boşa harcamayın derdim. Zaman çok kıymetli bir şey. Elinizdeki, kolunuzdaki bilezikten, elinizdeki yüzükten, sahip olduğunuzdan, her şeyden daha kıymetli şey zaman. İnsan bunun farkında olmuyor gençken. Ama bir zaman sonra farkındalığın başladığı zaman da bazen çok geç olabiliyor. Allah'tan ben daha önceden farkına varmışım. Kendim için konuşuyorum. Semramis Hanım, insanların sizin hayat deneyimlerinizden çıkaracağı bir ders olsaydı ne olurdu? Ders demeyeyim ama benim hayat deneyimlerimde her insan gibi birçok inişler, ciddi inişler ve çıkışlar oldu. Ve o olan inişlerden, çıkışlardan bu düşünce yapısıyla çıktım. Bu kafa yapısıyla çıktım. Eğer bunlar bir şey anlatıyorsa birilerine ne mutlu bana. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.